Osmanlı tarihinin belki de en stratejik dönemlerinden biri, Osman Gazi'nin ardından gelen oğlu Orhan Gazi dönemidir. Çünkü Orhan Gazi sadece fetih yapan bir komutan değil, aynı zamanda beylikten devlete dönüşümün mimarıdır. Onunla birlikte Osmanlı sadece savaşan bir Türkmen topluluğu olmaktan çıkar, kurumsallaşan, şehirleşen ve büyüyen bir güç haline gelir. Bu videoda Orhan Gazi'nin gençliğinden başlayarak nasıl bir lider olduğunu, hangi kritik adımları attığını, devlet sistemini nasıl kurduğunu ve Osmanlı'nın kaderini nasıl değiştirdiğini adım adım anlatacağız. Osmanlı'nın kuruluş yıllarının sisli perdesini aralayıp gerçek Orhan'la tanışmaya hazır olun. Orhan Gazi yaklaşık 1281 yılında doğdu. Babası Osman Gazi, annesi Malhun Hatun'dur. Çocukluk ve gençlik yılları sürekli çatışmaların ve fetihlerin yaşandığı bir dönemde geçmiş. Bu durum onun erken yaşta askeri liderlik vasfı kazanmasını sağlamış. Abisi Alaaddin Ali ile birlikte yetiştirilen Orhan sadece savaşçı değil, aynı zamanda siyasal düşünceye açık bir lider olarak şekillendi. Genç yaşlardan itibaren seferlere katılan Orhan, özellikle Karacahisar ve Bilecik'in fethinde önemli rol oynadı. Osman Gazi onun bu kabiliyetini fark etmiş ve ilerleyen yaşlarda devlet işlerini yavaş yavaş ona devretmiştir. Böylece Orhan Gazi yönetimi babasından devralmadan önce sahada kendini kanıtlamış bir lider haline gelmiştir. Osman Gazi'nin 1324 veya 1326 yılında vefat etmesinin ardından Orhan Gazi tahta geçti. Osmanlı tarihinde tahta geçen ilk padişah unvanını alan kişidir. Babasının kurduğu yapıyı devralmakla kalmadı, onu ileriye taşıdı. İlk icraatlarından biri devletin başkentini Bursa'ya taşımak oldu. Bursa, Osmanlı'nın ilk gerçek şehir merkezi haline geldi. Orhan Gazi'nin tahta geçişiyle birlikte Osmanlı'da kurumsallaşma süreci hız kazandı. Artık sadece fetih değil, yönetim, adalet, ekonomi ve eğitim gibi devletin temel yapıları oluşturulmaya başlandı. Bu dönüşüm Orhan'ın askeri başarılardan çok devlet adamı kimliğini ön plana çıkaran tarafıdır. Osman Gazi döneminde kuşatması başlatılan Bursa, Orhan Gazi tarafından 1326 yılında fethedildi. Bu olay Osmanlı tarihinde çok kritik bir dönüm noktasıdır. Çünkü Bursa, Osmanlı'nın ilk büyük şehri ve ilk başkenti oldu. Aynı zamanda ilk Osmanlı mimarisi örnekleri burada inşa edilmeye başlandı. Cami, medrese, hamam ve han gibi yapılar şehir hayatının temelini oluşturdu. Bursa'nın fethi sadece askeri değil, ekonomik ve kültürel bir başarıydı. Şehir, Bizans döneminden kalan zanaatkarlar ve tüccarlarla birlikte Osmanlı'ya entegre edildi. Orhan Gazi'nin hoşgörülü yönetim tarzı sayesinde yerli halk yeni düzene kolayca adapte oldu. Bu da Osmanlı'nın çok kültürlü yapısının temellerini attı. Orhan Gazi döneminde Osmanlı artık bir beylik değil, devlet olmanın temel yapılarını kurmuş bir güç haline geldi. İlk düzenli ordu, yani yaya ve müsellem birlikleri onun zamanında oluşturuldu. Bu, Osmanlı'nın askeri yapısını güçlendirdiği kadar savaş disiplinini de arttırdı. Ayrıca Orhan Gazi döneminde ilk kez vezirlik makamı kuruldu. Devletin idaresi artık sadece hanedanın değil, ehil kişilerin de katıldığı bir yapıya dönüşüyordu. Kadılık sistemiyle birlikte adalet kurumu da şekillenmeye başladı. Bu reformlar Osmanlı'nın sonraki yüzyıllarda büyüyüp imparatorluğa dönüşmesinin önünü açtı. Orhan Gazi'nin liderliğinde Osmanlı sadece kılıçla değil, akıl ve diplomasiyle de büyüdü. Bizans İmparatorluğu o dönemde iç karışıklıklarla uğraşıyordu. Orhan bu fırsatı çok iyi değerlendirdi. Bizans iç savaşlarına taraf olarak katıldı ve karşılığında toprak, nüfuz ve hatta imparatorluk ailesiyle akrabalık kazandı. Orhan Gazi, Bizans İmparatoru 6. Yannis Kantakuzenos'un kızı Theodora ile evlendi. Bu evlilik sadece sembolik değil, aynı zamanda stratejik bir adımdı. Osmanlı artık sadece Anadolu'da değil, Bizans iç siyasetinde de söz sahibi olmaya başlamıştı. Bu hamle Osmanlı'nın Balkanlara geçişinin zeminini hazırladı. Orhan Gazi döneminde Osmanlı ilk kez Balkanlara adım attı.
1352 yılında Bizans İç Savaşı'nda destek verdiği Kantakuzenos'un izniyle Çimpe Kalesi Osmanlı'ya verildi. Bu kale Osmanlı'nın Avrupa kıtasındaki ilk toprağıydı ve Rumeli'ye geçişin sembolü haline geldi. Bu gelişme sadece bir toprak kazanımı değil, aynı zamanda Osmanlı'nın bir Anadolu devleti olmaktan çıkıp çok kıtalı bir imparatorluğa dönüşeceğinin ilk sinyalidir. Orhan Gazi'nin bu ileri görüşlülüğü onun sadece bugünü değil, yarını da düşünen bir lider olduğunu gösterir. Halkın arasında gezmesi, sade kıyafetler giymesi ve doğrudan halkla konuşmasıyla tanınırdı Orhan Gazi. Devlet halkın gönlündedir anlayışını benimsemişti. Fakirlere yardım eder, yetimlerin ve dulların dertleriyle ilgilenirdi. Onun bu halkçı ve adaletli yönü Osmanlı'nın uzun süre sevilen bir devlet olmasında etkili oldu. Yönetiminde adaleti, dine saygıyı ve liyakati esas aldı. Devlet kademelerine dürüst ve yetenekli insanları getirdi. Dini yapıları destekleyerek medreseler ve camiler yaptırdı. Bu hem dini hem de kültürel bir gelişmenin kapılarını araladı. Orhan Gazi yaklaşık 81 yaşında 1362 yılında vefat etti. Hayatı boyunca büyük savaşlar kazanmış, şehirler kurmuş ve bir beylikten devlete dönüşüm sürecini tamamlamıştı. Naaşı Bursa'da babası Osman Gazi'nin yanına defnedildi. Böylece iki kurucu liderin mezarları yan yana Osmanlı'nın kalbinde sonsuza dek anıldı. Onun ölümüyle birlikte oğlu 1. Murat tahta geçti ve imparatorluk süreci artık hız kazandı. Orhan Gazi'nin kurduğu yapı o kadar sağlamdı ki sonraki padişahlar bu temeller üzerinde yükseldi. O savaşın içinden çıkıp barışın ve düzenin öncüsü olan bir liderdi. Orhan Gazi, Osman Gazi'nin mirasını sadece taşımadı, onu büyüttü ve kurumsallaştırdı. Osmanlı'nın gerçek anlamda bir devlet haline gelmesini sağladı. Onun döneminde yapılan reformlar, atılan adımlar ve alınan kararlar imparatorluğun asırlara yayılan başarısının temel taşlarıydı. Bugün Osmanlı'yı anlamak istiyorsak Orhan Gazi'ye dikkatle bakmalıyız. Çünkü onun attığı adımlar olmasaydı ne bir İstanbul fethi olurdu ne de bir cihan imparatorluğu. O sessiz ama derin bir güçtü ve tarih bu sessizliği hiç unutmadı. Bugünün köklerine birlikte indik. Umarım keyif almışsınızdır. Eğer ilginç bulduysanız beğenmeyi ve daha fazla içerik için kanala abone olmayı unutmayın. Ayrıca yorumlarda düşüncelerinizi paylaşın. Belki bir sonraki videoda sizin fikrinize yer veririz. Yeni bir keşifte buluşmak üzere. Hoşça kalın.